Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere türlü tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri açıklamalar kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Zaten türlüde şu malzeme olsun, bu malzeme olsun diye bir şey söylemek mümkün değil. Evimizde birer ikişer kalmış sebzelerimizi birleştirerek yaptığımız bir yemek, bir değerlendirme yemeği türlü. Yani fasulye olmadan olur mu? Evet olur. Ya da kabak olmazsa olur mu? Evet olur. Bugün ben etli versiyonunu yapacağım. İsterseniz içerisine et koymadan tarifi komple uygulayabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Türlümüzün yapımına başlayabiliriz. İlk olarak patlıcanımızı tuzlu suya bastırarak işe başlayacağız. Patlıcanımı öncelikle pijamalı olarak soyuyorum. Bakın şöyle biraz uzun ve biraz da kalın olacak. Çünkü diğer malzemeler pişerken içerisinde patlıcanın erimesini istemiyoruz. Tuzlu bir su hazırladım. Bu suyun içerisine patlıcanlarımı koyuyorum. Acısı çıkana kadar bekleteceğim. 15-20 dakika beklemesi yeterli olacak. Üzerine de şöyle varsa bir ağırlık koyup patlıcanların suyun içerisinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle sebzelerimizi doğrayalım. Nizam pilavımızı hazırlayalım. Ocağımızın başına öyle geçelim. Soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Soğanım büyük olduğu için yarısını kullanacağım. Arkasından sarımsaklarımı şu şekilde kesmem yeterli olacaktır. Patatesime geçiyorum. Ortadan ikiye kestim. Şöyle çok büyük ya da çok küçük olmayan orta büyüklükte kesiyorum. Eriyip dağılmasın diye. Kabaklarımı da şöyle küçük kabaklar olduğu için şu şekilde keseceğim. Burada önemli olan türlümüzün içerisinde geç pişecek olan ürünlerimizin yanında çabuk pişecek olan ürünlerimizi büyük doğrayarak pişmeyi dengeliyoruz. Kabak da çabuk pişeceği için, patlıcan, kabak çabuk pişeceği için şöyle biraz kalın dilimler halinde koyacağım. Bunlar çok küçük kabak olduğu için bu şekilde doğruyorum. Eğer kabağınız büyükse patlıcanı doğradığımız gibi doğrayabilirsiniz. Kabaklarımız da hazır. Biberlerimi de inceltmiyorum. Domatesleri ister sos şeklinde isterseniz küp küp doğrayarak kullanabilirsiniz. Malzemelerim hazır. Fasulyemi ve bamyamı buzluktan çıkarmıştım. Fasulyem doğranmıştı. Yine onu da kalın doğramadım. Çünkü fasulye geç pişeceği için diğer sebzelerle birlikte pişme oranını dengelemek istedim. Bamyam ve fasulyem de hazır olduğuna göre ocağımızın başına geçebiliriz. İlk olarak bir tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum ve etlerimi ekliyorum. Etlerimle birlikte soğan ve sarımsağımı da kavuracağım. Soğanlarımla etim kavrulsun. Daha sonrasında diğer malzemeleri ekleyelim. Soğanımla etim kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar domates salçası koyuyorum. Ve salçamı da kavuruyorum. Salça sonrası biberleri de biraz kızartalım. Biberlerimi de biraz öldürdükten sonra diğer malzemelerimin hepsini koyuyorum. Kabak, patlıcan, patates, şöyle bamyamı ekliyorum. Buzluktan çıkarmıştım bamyamı. Fasulyelerim de daha önce kesip buzluğa koyduğum fasulyelerim. Domateslerimi de ekliyorum. İçerisine baharatlarımı ve tuzumu ekliyorum. Bunları açıklama kısmına neler olduğunu yazacağım.
1 bardak sıcak su ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım. Ocağımın altını da kısa getireceğim. Çünkü yemeğimiz demleme usulü dediğimiz yöntemle pişen bir yemek. O yüzden demlene demlene yemeğimizi pişirelim. Yemeğimiz pişti. Türlü tarifimiz bu kadardı. İçerisindeki malzemelerin tek tek pişmişliğini kontrol ettim. Hepsi de gayet oranında pişmişler. Erimediler ama çiğ de değiller. Gerçekten çok lezzetli ve bereketli bir yemek. Akşama ne yapsam diye düşünenler için harika bir alternatif. Ve dolabınızdaki birer ikişer kalmış sebzeleri değerlendirmek için de güzel bir fırsat yemeği. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.